Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle örgülerimizde çok kullandığımız ve örgümüzün başlangıç kısmının çok düzgün görünmesini sağlayan bir teknik olan İtalyan ilmek alma tekniğini çalışacağız. Hazır triko lastik başlama diye de adlandırılıyor. Yuvarlak bir şekilde alt kısım gördüğünüz gibi oluşuyor ve örgülerimizin düzgün ve muntazam görünmesini sağlıyor. Yapımı da çok kolay. İsterseniz yapılışına geçelim. İlmek almaya başlarken ilmek sayımıza yetecek miktarda bir ip şöyle uzun kuyruk olarak bırakıyoruz. Ve yumaktan gelen ipimiz de sağ tarafta. Bırakmış olduğumuz ipi işaret parmağımıza dolayacağız. Yumaktan gelen ip de baş parmağımızda olacak ve şu şekilde tutuyoruz ipimizi. Şişimizi alıyoruz. Üst taraftan şöyle alıp kendi etrafında çeviriyoruz. İlk ilmeğimizi aldık. Bu ilk almış olduğumuz ilmeğimiz düz ilmek. Ters ilmekleri alırken şişimizle işaret parmağımızdaki ipin altından şöyle geliyoruz. Her iki ipi geçip tekrar yukarı çıkıp iki ipin arasından geçiriyoruz şişimizi. Gördüğünüz gibi bu almış olduğumuz ikinci ilmek ters ilmek. Birincisi düzdü, ikincisi ters. Şimdi düz ilmek alacağız. Bunun için şişimizi baş parmağımızdaki yumaktan gelen ipin altından geçiriyoruz. İşaret parmağımızdaki ipten bir ilmek alıyoruz. Bu da düz ilmek. Görüntüsünden belli olduğu üzere. Şimdi ters ilmek alacağız. Yine şişimizle işaret parmağımızdaki ipin altından geliyoruz. Her iki ipi geçip ortadan dönüyoruz. Bir ters ilmek aldık. Şimdi düz ilmek alıyoruz. Baş parmağımızdaki ipin altından aradan çıkıyoruz ve işaret parmağımızdaki ipten bir ilmek alıyoruz. Bir düz ilmek oldu. Şimdi ters ilmek alacağız. Ters ilmek alırken şişimizi işaret parmağımızdaki ipin sağ tarafından geçiriyoruz. Her iki ipi geçip ortadan dönüyoruz. Bu şekilde bir ters ilmek aldık. Düz ilmek alıyoruz. Bu taraftan baş parmağımızdaki ipin altından geçip diğer ipi alıyoruz. Bir düz ilmek aldık. Ters ilmek alırken işaret parmağımızdaki ipin altından her iki ipi geçiyoruz. İki ipin arasından aşağı doğru geçerek bir ters ilmek alıyoruz. Tekrar düz ilmek alıyorum. Ters ilmek alıyorum. Düz, ters, düz, ters. Bu şekilde istediğimiz kadar ilmek alalım. Bir düz ilmek alıyorum. Son ilmeğimi ters ilmek alacağım. Şu şekilde bırakmış olduğumuz ipin altından şöyle işaret parmağımızı geçiriyoruz. Bir ilmek alıp şişimize takıyoruz. Hem buradaki ilmeklerin dönmesini de engellemiş oluyoruz. Sağlamladık. İlmek almış olduk. Toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmek aldım. Düz ilmekle başladım. Son ilmeğim ters ilmek. Dönüyorum. Şimdi ilk sırayı öreceğim. İlk iki sırayı örerken düz ilmekleri örüyorum. Ters ilmekleri örmeden alacağım. Şu şekilde yumaktan gelen ipi alıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum.
ipi öne alıyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek. Örmeden şişe geçiriyorum. İpi önünden arka tarafa alıyorum. Şimdi sıradaki düz ilmek. Düz ilmeği düz olarak örüyorum. İpi tekrar öne alıyorum. Ters ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. İpi ilmeğin önünden arka tarafa alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. İpi öne geçiriyorum. Ters ilmeği örmeden alıp ipi ilmeğin önünden arka tarafa geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonunda son düz ilmeği ördüm. İpi öne alıyorum. Bu ilmek ters, örmeden şişime geçirdim. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İkinci sırada da aynı işlemi yapıyorum. İlk ilmeğim düz. Bu ilmeği düz olarak örüyorum. İpi öne alıyorum. İkinci ilmeğim ters ilmek, örmeden şişe geçiriyorum. İpi de arka tarafa alıyorum. Yine düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda son düz ilmeği örüyorum. İpi öne alıyorum. Son ilmeğim ters, örmeden alıyorum. 2 sıra ördüm. Bundan sonra birebir lastik öreceğim. Normal lastik örmeye başlıyorum. Düz ilmeği düz olarak örüyorum. 3. sırada artık ters ilmekleri de örmeye başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda son ilmeği de örmeden ipimi öne alıp şişime geçiriyorum. 3. sırayı tamamladım. 4. sıraya başlıyorum. Gördüğünüz gibi alt kısım buradaki gibi yuvarlak bir şekilde oldu. Bu şekilde birkaç sıra daha öreceğim. Daha sonra nasıl göründüğünü göstereceğim arkadaşlar. Birebir lastik örmeye devam ediyorum. Lastik örgümüzü bir miktar daha devam ettirdim. Son görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt kısım yuvarlak bir şekilde dönüyor. Çok şık bir başlama yöntemi, çok da kolay arkadaşlar. Yapacağınız örgülerde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Özellikle kol kenarlarında, yaka kenarlarında çok kullanışlı bir teknik. Çok da esnek ve şık görünüyor arkadaşlar. Bu videoda İtalyan ilmek alma tekniğiyle örgüye nasıl başlanır bunu gördük. Bundan sonra paylaşacağım diğer videoda da örmüş olduğumuz örgülerde kapatırken son kapatma şeklinin de bu şekilde olmasını istediğimizde, yani hazır triko lastik kapatma yönteminin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu videodan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.